Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen, çok beğenilen, kat kat tel tel ayrılan kete tarifimle geldim. Sizlere çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 7 bardak kadar un aldım. Ortasını havuz şeklinde açtım. 1 tatlı kaşığı dolusu tuzu kenarlara serpiştiriyorum. 1 paket instant maya, dilerseniz yarım paket yaş maya kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı toz şeker. 1,5 bardak kadar süt ekledim. Yarım bardak sıvı yağ ekledim. Dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Malzemeleri güzelce karıştırıp yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Sütü azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben bu tarif için toplamda 2 bardak kadar süt kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamurumuzun orta sertlikte bir hamur olması gerekiyor. İsterseniz toparladıktan sonra 2-3 dakika kadar masada da yoğurabilirsiniz. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde. Yeteri kadar yoğruldu. Orta sertlikte bir hamur oldu. Hamuru iyice yoğuruyorum. Üzerini kapatıyorum. Yaklaşık 1 saat kadar mayalandırıyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam, yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamur mayalanması için kenara bıraktım. 125 gram kadar tereyağını erittim. Yarım bardak kadar sıvı yağ ekledim. Şöyle bir karıştırdıktan sonra 2,5 bardak kadar un ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü 250 milimlik bardak ölçüsüdür. Yine unun markasına göre alacağı un miktarı değişebilir. Topaklanmaya başladıktan sonra un eklemeyi bırakabilirsiniz. Helva gibi çok fazla kavurmuyoruz. 1-2 dakika kadar kavurmanız yeterli olacaktır. Unu azar azar ekleyerek bu kıvama getirdim. Çok topak topak olmasını istemiyorum. Çok az bir topaklık var. Yarım bardak kadar ceviz ekliyorum. Damak tadınıza göre kullanmayabilirsiniz veya daha çok kullanabilirsiniz. Yarım tatlı kaşığı kadar tuz kullanıyorum. Damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz veya bu tarifi şekerli olarak da yapabilirsiniz. Eğer şekerli yapacaksanız da 1 çay bardağı kadar şeker kullanabilirsiniz. Şöyle bir karıştırıyorum. Soğuması için kenara alıyorum. İç harcını da hazırladım. Hamuru yaklaşık 1 saat kadar mayalandırdım. Şöyle bir toparlayıp tezgaha alıyorum. Hamur kartı ile göz kararı olacak şekilde parçalara ayırıyorum. Ben bu hamurdan toplamda 12 adet bez elde ettim. Dilerseniz daha büyük keteler yapabilirsiniz. Parçalara ayırdıktan sonra bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra bir 10 dakika kadar dinlendiriyorum ki daha rahat bir şekilde açılsın.
Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Tam da bu aşamada belirtmek istiyorum. Birçok hamur işi tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Çeşit çeşit kete tarifleri, baklava tarifleri, su böreği tarifi, mantı tarifi, çok sevilen, çok beğenilen içli köfte tariflerime de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Tariflerimi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Beğenmediğim, defalarca kez uygulamadığım hiçbir tarifi kanalımda yayınlamıyorum. Bezeleri kenara aldım, üzerini kapattım kurumaması için. Yavaş yavaş oklava yardımıyla açıyorum. Dilerseniz ilk etapta merdane kullanıp daha sonra oklava ile devam edebilirsiniz. Veya tamamen merdane de kullanabilirsiniz. Çok aman aman incecik açmanıza gerek yok. Hamuru yeteri kadar açtıktan sonra hazırladığım yağ karışımından sürüyorum. 100 gram kadar tereyağı erittim. 1 çay bardağı kadar sıvı yağ karıştırdım. Eğer elinizin altında yoksa sadece sıvı yağ ile de yapabilirsiniz. Yağı sürüyorum. Videoda görüldüğü gibi katlıyorum. Ben bu şekilde hazırladım. Dilerseniz farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Katladıktan sonra iç harcından 1,5 yemek kaşığı olacak şekilde ayarlayıp koyuyorum. Daha sonra katlayıp yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Hepsini aynı şekilde hazırlıyorum. Hazırladıktan sonra bir 10 dakika kadar tepsi mayası yaptım. Üzerlerine yumurta sarısı ve süt karışımını sürüyorum. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar ketelerimi pişiriyorum. Ketelerim fırından çıktı. Çok güzel bir şekilde kızardılar. Kat kat tel tel oldu. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.